Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan G harfi yapımını anlatacağım. Harfimizin yapımında kullanılan malzemeler 6 milimlik inci, esneme yapmayan 0,35 numara misina, dikiş iğnesi ve makas. Bir de harfi ne için kullanacaksanız onun aparatını da yanınızda bulundurabilirsiniz. Anahtarlık, çanta aparatı, takı aparatı gibi aparatlarınızı da yanınızda bulundurun. Harfi istediğiniz boyutta boncukla yapabilirsiniz. Videonun sonunda harfimizin boyutları ile ilgili bilgiler veriyorum. Bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. G harfimizin yapımına başlayabiliriz. Misinama 4 adet boncuk taktım. Bunu misinamın arka tarafına taktım. İğnemin olduğu tarafa takmadım. Çünkü burada bu 4 boncuğu bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçiriyorum ve o şekilde keseceğim. Harfimin ilk sırasını yapmış oldum. Bir boncuk misinamı öne alıyorum. Ve ikinci sıra için boncuk takıyorum. Misinama 2 adet boncuk taktım ikinci sıra için. Ve misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp bu iki boncuğumu alacağım. Bu taktığım iki boncuğun ikisinden de çıkış yapıyorum. İkisinden de geçiyorum. Harfimizin oval yerleri olduğu için biraz döne döne yapacağız. Şimdi 3. sıra için tekrardan boncuk takıyorum. 3. sıra için 3 boncuk taktım. Bu 3 boncuğu yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp alacağım. Sıkıştırıyorum ve taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kaç boncuk takıyoruz, kaç tanesinden yukarı çıkıyoruz. Bunlara dikkat ederseniz harfi çok kolay bir şekilde yapmış olursunuz. 3. sıramı da yapmış oldum. 4. sıra için yine boncuk takacağım ve devam edeceğim. 2 adet boncuğumu taktım. Bunları yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp alıyorum. Ve yine ikisinden de yukarı çıkıyorum. Beşinci sıra için hazırlığımı yapıyorum. 3 boncuk daha taktım. Bu 3 boncuğu yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp alacağım. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Kavis vermeye devam ediyorum. 2 boncuk daha taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun şöyle arka tarafından dolanarak alacağım. Ve bu 2 boncuğun ikisinden de geçiş yapıyorum. Şimdi burada kavis verme işlemim bitti. Aşağıya doğru devam edeceğim. Bunun için de bir süre misinamıza 3 boncuk takıp devam edeceğiz. Şimdi 3 boncuk taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu 3 boncuğumu alıyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Üç boncuğumu taktım. Bunları şöyle arka taraftan dolanıp alıyorum. Taktığımız 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyoruz. Ve devam ediyoruz. 3 boncuğumuzu taktık. Arka taraftan dolanıyorum.
3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Üç boncuğumu taktım. Arka taraftan dolanıyorum. İkisinden yukarı çıkıyorum. Şimdi kavisimizi verdikten sonra yaptığımız sıra sayısı 1, 2, 3, 4. 4 kez 3 boncuk takıp aşağı doğru iniş yaptık. Tekrardan harfime kavis vermeye başlayacağım. Şu alt kısmını ve yukarıdaki çıkıntısını yapacağız. Tekrar kavis vermek için de 2, 3, 2, 3 şeklinde devam ediyor boncuk sayılarımız. 2 boncuk takıp kavisimi veriyorum. Boncuklarımı taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Burada artık taktığım 2 boncuğun sadece bir tanesinden yukarı çıkacağım. Yukarıda 2 tanesinden birden yukarı çıktık. Geçişimizi yaptık. Burada sadece bir tanesinden geçiş yapmamız yeterli olacak. Çok fazla yönümüzü çevirmeyeceğiz. 3 boncuk taktım. Yine tabii ki misinamızın bulunduğu boncuktan dolanıyoruz. 3 boncuğumuzu o şekilde alacağız. Burada 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. İki boncuk takıyorum. Dolanıyorum. Sadece bir tanesinden yukarı çıkıyorum. 3 boncuk taktım. Şöyle arka taraftan dolanıp boncuklarımızı alıyoruz. İkisinden yukarı çıkıyorum. 2 boncuk taktım. Dolandım. Sadece bir tanesinden yukarı çıkıyorum. 3 boncuk takıyorum. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu 3 boncuğumu alıyorum. İkisinden yukarı çıkacağım. Üç boncuk daha taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından 3 boncuğumu alıyorum. Ve burada sadece bir tanesinden yukarı çıkıyorum. Son 3 boncuğumu taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun etrafından dolanıp alacağım. Ve artık başka hiçbir işlem yapmıyorum. Burada misinamı bağlayacağım. Birkaç boncuk geri alıp bağlıyorum. Şöyle 2 boncuk geriye geldim. Burada bağlama işlemimi yapacağım. Şöyle aradan giriyorum. Bunu size yakından göstermek istiyorum, bağlama işlemini. Bağlama işlemi yaparken şöyle aradan giriyorum. Bu arada misina var, bakın. Şöyle göstereyim. Bakın misina var. Bu aradan giriyorum iğneyle. Çekiyorum. Hepsini çekmeden bir baloncuk oluşturuyorum. Bu baloncuktan iğnemi geçiriyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Çektiğimde düğüm atmış oluyorum. Bu düğüm dikiş düğümü atar gibi arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Aradan girdim. Hepsini çekmiyorum. İğnemi baloncuktan geçirdim, çektim, düğüm attım. Düğüm atma işlemimiz bu şekilde olacak. Şöyle birkaç boncuk geri gelip misinamı o şekilde keseceğim yine. Harfimin şablonunun bir tanesi hazır. Harflerimizi 3 boyutlu yapıyoruz biliyorsunuz. Bunun için de 2 şablon şeklinde yapıyoruz. Daha sonrasında bu 2 şablonu şu şekilde birleştiriyoruz. Kenarlardan birleştirme işlemi yapıyoruz.
Ve harfimizi bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi videoyu geri alarak aynı şablondan bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Şablonlarımızı birleştirmek için hazırız. Birleştirirken normalde üst üste koyup herhangi bir yerinden de başlayıp birleştirme işlemi yapacağız. Fakat burada birleştirme işlemi biraz anlaşılır olsun diye şu şekilde açacağım. Biraz açık olarak devam edeceğim. Birkaç da kapalı olarak göstereceğim. Geri kalanını da kamera arkası yapacağım. Şöyle harflerimi sırt sırta veriyorum. Şablonlarımda dikkat ettiyseniz karşılıklı denk gelen boncuklar var. Bu şablonda olan boncukların karşılığı diğer şablonda da var. Bu karşılıklı denk gelen boncukların arasına birer tane boncuk takarak birleştirme işlemi yapacağız. Hemen başlayalım. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Şurada denk gelen boncuklardan misinamla giriş yapıyorum. Yukarıdaki misinama bir adet boncuk taktım. Diğer şablondan aynı boncuğu buluyorum. Karşısından giriş yapıyorum. Yine aynı misinayı, boncuk taktığım misinayı aşağıya doğru verdim. Çekiyorum. Bakın şöyle birleştirmeye başlamış oluyoruz. Şimdi burada araya bir boncuk daha atacağım. Bu bir boncukları sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmeyecektir. Birleştirme işlemi yaparken düğümleme yöntemini kullanacağız. Düğümleme yöntemini bütün harf yapımlarında ve bazı videolarımda anlatıyorum. Bu yöntem aynı taraftaki misinayı yine geri boncuğumdan geçirerek başlıyor. Ve şöyle bir baloncuk elde ediyorum. Bakın aynı taraftaki misina, diğer misina ile işimiz yok. Diğer sağ taraftaki misinayla. Boncuğumun içinden geri geçirdim. Burada hepsini çekmedim. Bir baloncuk oluşturdum. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. İçinden geçirdim. Çektiğimde şurada bir düğüm oluşuyor. Bu oluşan düğümü taktığım ara boncuğumun arasına çekiyorum. Karşılıklı çektim misinalarımı. Elimle de şöyle yardımcı oldum. Düğümü boncuğumun arasına çektim. Düğümleme yöntemimiz bu arkadaşlar. Düğümleme yöntemiyle devam edeceğiz ki harfimiz daha kalıp gibi daha güzel dursun. Şimdi birer boncuk yine öne geliyorum. Sağ misinamı sağdan alacağım. Sol misinamı sol şablondaki boncuktan geçireceğim. Ve ön tarafa gelmiş oldum. Burada ne yapacağım? Yine araya bir tane boncuk takıyorum. Bu bir boncuğu herhangi bir tarafa takabiliyoruz. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Çünkü düğümleme yöntemi yapacağım. Hepsini çekmedim. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı baloncuğumdan geçirdim. Karşılıklı çekiyorum. Ve oluşan düğümü boncuğumun arasına çekiyorum. Bu şekilde hem birleştiriyorum hem de düğümleme yöntemini uygulamış oluyorum. Peki ne yapıyoruz? Birer boncuk ön tarafa geliyoruz. Bir tane sağ şablondan geldim. Bir tane de sol şablondan gelelim. Araya bir boncuk atıyorum. Herhangi bir tarafa boncuğumu atıyorum. Ben sol tarafa doğru atıyorum ki daha rahat hareket ettiğim için. Sizler tabii ki sağ taraftaki misinaya da takabilirsiniz. Ne tarafta rahat ediyorsanız. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturuyorum. Ve bu oluşan baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Düğümleme yöntemimiz ve birleştirme işlemimiz bu şekilde. Şöyle harfimi kapatacağım. Ve göstereceğim size. Bakın bu sırt kısımdan birleştirmeye başlamış olduk. Aşağıya doğru devam ediyorum. Şöyle denk gelen boncukları görüyorsunuz. Burada kapalı da olsa birer boncuk ön tarafa geçiyoruz. Sağ taraftan da sol taraftan da ve araya bir tane boncuk atarak birleştirme yapıyoruz. Tekrar birer boncuk öne geliyoruz. Araya bir boncuk atarak birleştirme yapıyoruz. Şöyle harfimizin her yerine zaten bu boncuklar denk geliyor gördüğünüz gibi. Bunların aralarına birer boncuk atarak birleştirme işlemi yapıyoruz. Birleştirme işleminin mantığı bu arkadaşlar. Şimdi mesela ben açmadan göstereyim size. Buradaki ön boncuklara geçiş yapacağım. Bu boncuklar, şu boncuklar. Burada kapalıyken de açıkken de hiçbir fark yok. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk at şeklinde. Biraz daha göstereyim.
ön boncuklara geçişimi yaptım. Artık bana açıkken birleştirme yapmama müsaade etmiyor harfimin yapısı gereği. Burada kapatacağım. Bakın geçişlerimi yaptım. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu sırt kısmını birleştirmiş olduk. Burada şu iki boncuktayım. Bu araya bir tane boncuk atarak buradan devam ediyorum işlemime. Biraz da kapalı göstereceğim size. Bir boncuğumu taktım. Şöyle düğümleme yöntemini kullanıyorum. Bakın şöyle çektiğimde burayı birleştirmiş oluyorum. Şimdi şurada yine önümde denk gelen boncuklar var. Bunlardan geçişimi yapıyorum. Bir sağdan geçiş yaptım. Bir tane de sol şablonumdan boncuk aldım. Bu araya bir tane boncuk takıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi yine birer boncuk ön tarafa geliyorum. Son bir kez gösteriyorum. Yani mantık bu arkadaşlar. Birer boncuk öne gel, araya bir boncuk at. Her taraftan bu şekilde harfimizi birleştireceğiz. Tekrardan bir tane daha gösteriyorum. Bir tane bir şablonumdan öne geldim. Bir tane diğer şablondan öne geldim. Bir boncuk atıyorum. Ve bir boncukla burayı birleştiriyorum. Şöyle harfimi yere koyacağım. Birleştirme işleminde buradayız. Şu alt kısımdayım. Şuradan başladım, geldim buraya kadar. Buradan da devam edeceğim. Buradan şöyle iç kısma doğru geliyorum. İç kısımdan geçiyorum. İç kısmı birleştirdim. Tekrardan burada kapanış yapacağım. Kapanışı hep beraber yaparız. Buradan gösterdiğim şekilde devam edin. İçeriden ve dışarıdan birleştirmemizi yapalım. Ben de kamera arkası yapayım. Kapanışta tekrardan görüşelim. Harfimi her tarafından birleştirdim. Şöyle göstereyim size. Buradan başlamıştık zaten. Şöyle alt kısımdan geldim. Buradan içeriden birleştirerek devam ettim. Şöyle yukarı doğru birleştirdim. Ve son yerdeyim. Artık kapanış yapacağım. Kapanış yapmak için son boncuklarıma geçiş yaptım. Şurada son boncuklar bunlarmış gibi gözükebilir. Onlar değil, bunlar. Arada bir tane boşluk var çünkü sadece. Bu boşluğu bir tane boncukla dolduracağım ve kapanışımı yapacağım. Bir tane boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım. Şöyle çektim düğümleme yöntemiyle burayı da birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi arada biraz açıklık var. Bu açıklığı kapatacağız. Bunu da nasıl kapatacağız? Şöyle misinamı diğer boncuklardan dolandıracağım. 1, 2 ve 3. Bir tane misinamı diğer boncuklardan dolandırdım. 1, 2, 3 tane boncuk geçtim. Misinalarımı aynı yere topladım. Ve şimdi burada bağlama işlemi yapıyorum. Bakın şöyle sıkıca bağladığımda buranın kapandığını da göreceksiniz zaten. Şöyle sıkıyorum ve burayı bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Kapanışı bu yüzden özellikle göstermek istedim. Sadece bir boncuk takıp kapatmayın. Diğer boncuklardan dolanın. Bağlama işleminizi o şekilde yapın. Birkaç kez bağladıktan sonra misinamı diğer boncuklardan geçiriyorum. Ve o şekilde kesiyorum. Diğer misinayı da aynı şekilde yapalım. Şöyle birkaç boncuk geçirip öyle kesiyorum. Şimdi harfimizin boyutlarına ve kullandığımız boncuk adetine bakalım hemen. Harfimizin yapımında 130 adet boncuk kullandık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Boyut olarak 6,5 santim boyu var. Şöyle herhangi bir yerden de en bakalım. 4 santim de eni var. Biliyorsunuz harfimizi 6 milimliklerle yaptık. Bu boyutlar 6 milimlik boncukla yapılan harfe ait boyutlar. Sizler de bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.